Bir hikayenin en büyülü taraflarından biri, içindeki karakterlerden birinin zamanla nasıl değiştiğini gözlemlemektir. Çünkü insan aynı kalan bir varlık değildir. Onu sıkıştıran şartlar değiştikçe o da kaçınılmaz şekilde dönüşür. Pembe karakteri de tam olarak bu dönüşümün vücut bulmuş halidir. İlk gördüğünüzde sakin, kibar, aileyi bir arada tutmaya çalışan, gelin kaynana ilişkisini idare eden klasik bir anne figürü izlenimi verir. Hatta çoğu zaman çekingen ve kırılgan görünür. Ama dizide yaşanan olaylar ilerledikçe bu sakinliğin altında kaynayan başka bir şeyleri fark etmeye başlarız. Zamanla şunu anlarız. Pembe aslında kırılgan değil, bastırılmıştır. Ve bastırılan her duygu doğru koşullarda patlayıcı bir güce dönüşür. Tıpkı Freud'un dediği gibi, bastırılan her şey güçlenerek geri döner. İşte pembenin dönüşümünün temeli burada atılıyor. Pembeyi değiştiren kırılma noktası. Pembenin hayatı yıllarca iyi gelin, iyi kaynana, iyi anne, iyi kadın kalıplar arasında geçmiştir. Aile içinde saygı görür ama hiçbir zaman tam anlamıyla ciddiye alınmaz. Söz hakkı vardır ama söz ağırlığı yoktur. Fakat kırılma noktası bu düzenin çatırdamaya başladığı andır. Ailenin iç dengesi bozuldukça Pembe de kendisi hakkında acı gerçeği fark eder. O, yıllarca sadece uyum sağlamak üzerine yaşamış bir kadındır. Ve bir gün fark eder ki bu uyum aslında ona ait olmayan bir hayatı sürdürmekten başka bir şey değildir. Sosyolog Erving Goffman, insanların sosyal hayatta rol oynadığını söyler. Pembenin rolü de yıllarca şuydu: sakin, kabullenici, fedakar anne. Ama rol ile gerçek karakter arasındaki fark büyüdükçe içindeki gerilim de artar. Psikolojide buna rol çatışması denir. Ve Pembenin dönüşümü tam olarak bu çatışmanın patlama anıdır. Pembenin varoluş krizini tetikleyen şey kaybetme korkusudur. Kaybetme korkusu iki yönlüdür. Ailesini kaybetme korkusu. Aile onun kimliğidir. Aile elinden giderse kendisi de yok olur zanneder. Ünlü filozof Heidegger ölüm üzerinden varlık bilinci tanımı yapar. Ama Pembenin versiyonu şudur: kaybetme ihtimali insanı kendisiyle yüzleştiren en sert aynadır. Pembe aile dağılmaya başladıkça kendi yokluğuyla tanışır. Otoritesini kaybetme korkusu. Pembe gücü sevmezmiş gibi görünse de aslında düzenin hakimi olmayı ister. Çünkü düzen demek kontrol demektir. Kontrol ise ona kendini güvende hissettiren tek şeydir. Bu yüzden her şey dağıldığında Pembe de dağılır. Ve tam o anda içinde yıllarca bastırdığı, kimseye göstermediği bir yön açığa çıkmaya başlar. Peki, Pembe neden durmuyor? Neden daha da sertleşiyor? Çünkü Pembenin motivasyonu para, güç ya da öfke değildir. Pembenin motivasyonu varlığını ispat etme zorunluluğudur. Yıllarca iyi kadın rolü uğruna sessiz kalan biri bir gün kendi sesini duyunca o sesi susturmak istemez. Psikolojide buna gecikmiş benlik uyanışı denir. Jung buna gölgenin ortaya çıkması der. İnsanın içinde açığa çıkmayı bekleyen bir karanlık vardır. O karanlığı tanımayan kişi kendi hayatının efendisi olamaz. Pembenin gölgesi ortaya çıkınca bile yaptığı şeyleri kendine iyi niyet kılıfıyla açıklar. Ben ailemi koruyorum. Ben düzeni sağlıyorum. Ben sadece iyi olanı istiyorum. Fakat gerçekte yaptığı şey çoğu zaman kontrol etmek, yönlendirmek ve bazen de manipüle etmektir. Çünkü artık kimse tarafından hafife alınmak istemez. Pembenin ikili tabiatı. Kuantum mekaniği belirsizlik ilkesinde bir parçacığın hızını bilirsen konumunu bilemezsin der. Pembe de bir parçacık gibidir. Bir yanında şefkatli bir anne, diğer yanında baskın ve gölge tarafı ağır basan bir kadın. Ne zaman hangisi ortaya çıkacak? Belirsiz. Tıpkı kuantumun ikili doğası gibi Pembenin de iki tabiatı vardır. Pembe, anne, koruyucu, fedakar. Pembenin gölgesi ise kontrolcü, manipülatif, güç arayışında. Ve zaman geçtikçe ikinci taraf daha görünür hale gelir. Çünkü belirsizlik ilkesi der ki, bir özelliği güçlendikçe diğer özelliğin görünürlüğü azalır. Pembenin güç ve kontrol isteği arttıkça şefkatli pembe de geri çekilir. Pembenin potansiyeli ve trajedisi. Bir insanın en ağır yükü gerçekleştiremediği potansiyeldir. Pembenin potansiyeli hiçbir zaman evde sessizce oturan bir kadın olmak değildi. O çok daha fazlasına sahipti. Zeka, sezgi, yönetme kabiliyeti, insan okuma becerisi. Ama toplumsal roller ve içinde bulunduğu düzen onu yıllarca kendi potansiyelinin çok altında bir yerde tuttu. Pembe bunu yıllarca fark etmedi. Fark ettiğinde ise
Geç kalmışlığın acısı içini kemirdi. İşte bu yüzden geri adım atmıyor. İşte bu yüzden kontrol etme isteği durmuyor. İşte bu yüzden her krizde daha da sertleşiyor. Çünkü güç ona gecikmiş potansiyelini geçici de olsa tamamladığını hissettiriyor. Peki Pembe kazandı mı, kaybetti mi? Gücün peşinde koşan Pembe kazanmıştır. Aile içinde söz hakkı artmıştır. İnsanların üzerinde etkisi devam etmektedir. O artık ciddiye alınmaktadır. Ama insan Pembe kaybetmiştir. İç huzuru yok olmuştur. Sevdikleriyle arasında görünmez duvarlar örmüştür. Kontrol ederken sevildiğini zanneder ama aslında daha çok yalnızlaşır. Bu noktada Shelley'nin Ozymandias şiirini Pembe'ye uyarlayacak olursak, bir zamanlar kudretini herkese gösteren o kralın sonunda çölün ortasında yıkılmış bir heykelden farkı kalmamıştı. Pembe de eğer kontrol takıntısının ardındaki boşluğu fark etmezse gücü ve otoritesi bir süre parlayacak. Ama sonunda geriye sadece yorgun, kırılmış bir kadın kalacaktır. Ki nitekim de öyle oldu. Çünkü gücün verdiği haz geçicidir. Ama kaybedilen sevgi, yıkılan güven, geride bıraktığı duygusal enkaz. İnsanı ömür boyu takip eder ya da yok eder.